يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبج فوقك. دفر على وجهك بكاس بالعصي. دخلوني فورا على الحمامات مشان التفتيش. دخلت على الحمامات اجى سجان، فكان نوع التفتيش هو التعري تماما من الملابس. عرضت بالأول بس كان مو بإيدي وأنا جاهلة شو بده يصير، خلص يا ترى وين أخذيني ماني عارفة وين بدي أروح. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü, rejimin cezaevlerinde ve emniyet şubelerinde işlenen insanlık suçlarının detaylarını gün yüzüne çıkardı. Rejim karşıtı göstericilere yönelik sistematik işkence ve zorla kaybetme vakaları, uluslararası insan hakları örgütleri ve tanık ifadeleriyle belgelendi. Bu süreçte rejim dönemine ait arşiv ve belgelerin korunması hem adaletin sağlanması hem de kayıpların akıbetinin öğrenilmesi için kritik bir öneme sahip. Suriye'nin en kötü üne sahip işkence merkezi olan Sednaya hapishanesi, rejim karşıtı sivillerin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığı ve yargısız infazlarla öldürüldüğü bir yer olarak biliniyor. Sednaya'daki beyaz bina ve kırmızı bina olarak adlandırılan iki ana bölüm, tutukluların farklı kategorilere ayrılarak insanlık dışı koşullarda tutulduğu yerlerdi. Kırmızı bina sivillerin, beyaz bina ise rejime sadakatsizlikle suçlanan askerlerin bulunduğu bölüm olarak kullanıldı. Cezaevine yeni gelen tutuklular vardıkları anda şiddetli işkencelerle karşılaştı. Nakiller sırasında gözleri bağlı olan tutsaklar cezaevi kapısında "Hoş geldin" partisi olarak verilen bir işkence sürecinden geçti. Daha sonra küçük gruplar halinde yer altındaki hücrelere götürülen tutsaklar burada açlık, hastalık ve fiziksel şiddet gibi insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandı. أخذوني مددوني بالأرض كسروا لي ضلاعي هاي الأضلع يطلع فوق ويدبج فوقي تحس هاي طق 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 يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبج فوقك دفر على وجهك بكاس بالعصي. Sednaya hapishanesinin giriş katındaki kontrol odasındayız. Buradaki gardiyanlar arkamızdaki ekranlar sayesinde hücrelerdeki tutukluları izliyordu. Sednaya'da hayatını kaybeden insanlar buradaki hastaneye getirilip normal ölümmüş gibi gösterilerek rapor tutuluyordu. Şu an burada halihazırda Sednaya'dan getirilmiş onlarca hasta olduğu söyleniyor. İçeri girip göreceğiz. Suriye İnsan Hakları Ağa Müdürü Fadıl Abdülgani, rejimin cezaevlerindeki arşiv ve belgelerin korunmasının hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu belgelerin tutukluların akıbetini öğrenmek ve işkence suçlularını adalete teslim etmek için kritik olduğunu belirtti. Abdülgani, serbest bırakılan tutukluların ve kaybolanların bilgilerini karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Suriye rejiminin savaş suçlarını belgeleyen en önemli kanıtlardan biri, Sezar Kod adlı askeri bir yetkilinin çektiği fotoğraflar. 2011-2013 yılları arasında çekilen bu fotoğraflar, rejim güçlerinin işkence ederek öldürdüğü yaklaşık 11.000 kişiye ait görüntüleri içeriyor. Cesetlerdeki yaralar, rejimin uyguladığı insanlık dışı yöntemlerin açık bir kanıtı. Söz konusu fotoğraflar, uluslararası mahkemelerde savaş suçlarının belgelenmesi açısından tarihi bir öneme sahip. Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre Suriye'de zorla kaybedilenlerin sayısının 200.000'e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu kişilerin büyük bir kısmından hala haber alınamıyor. Hapishanelerden çıkanların ve kaybolanların isimlerinin karşılaştırılması bu ihlallerin boyutlarını anlamak açısından önemli bir adım. Ancak arşivlerin zarar görmesi ya da yok edilmesi bu çalışmaların gelecekteki başarısını ciddi şekilde tehdit edebilir.
Baas rejiminin işlediği insanlık suçlarının aydınlatılması ve suçluların yargılanması, adaletin sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Arşivlerin korunması, tanık ifadelerinin toplanması ve uluslararası topluluğun desteğiyle bu karanlık dönemin izlerinin silinmesi, mağdurların haklarının teslim edilmesi mümkün olabilir. Benim büyük abim Esed'in elinde esirdi. Yani 14 yıldır esir. Şu anda bilmiyorum, hiç haber almadık bir de ondan. Şimdi diyorlar hapisler açıldı. İnşallah kavuşuruz.